Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün bu cıvıl cıvıl canlı viskon kumaşımızla önden düğmeli gömlek dikeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi başlıyoruz. Her zamanki gibi üstten bir düzeltme çizgisi çekiyorum. Kumaşımı önce 2'ye sonra 4'e katladım. 4 kat yaptım. Alttakini gördüğünüz gibi şöyle 7 santim fazla katladım arkadaşlar. Çünkü alttaki ön olacak. Ön patımız için 7 santim fazlalık çıkarıyoruz. Düğmeli olacağı için. Şöyle 7 santimden katladık. Alttaki parçamız ön, üstteki ense olacak arkadaşlar. İkisini birlikte 9 santim. Arka için 9 santim işaretliyorum. Şuradan 3 santim ense düşüklüğü veriyorum. Hemen buradan 11 santim 12 santim omuz düşüklüğü veriyorum. 12 santim omuz için çiziyorum. 3 santim omuz düşüklüğü için pay veriyorum. Şimdi omzumu çiziyorum. Ense düşüklüğümüzü de çiziyoruz. Omuz başından aşağıya 44 santim arka ve ön uzunluğumu düşüyorum. Burayı da çiziyorum. ...20 santim kalça düşüklüğümü belirliyorum. Burayı da düz olarak uzatıyorum ve çiziyorum. Arka ortası, ön ortası. Arka ortası kumaş katı, ön ortası açık kenar. Şimdi kol evim için omuz başından aşağıya şöyle 24 santim işaretliyorum ve burayı düz çiziyorum. Göğüs hattımız. Şimdi belirlediğimiz ölçüleri yerleştiriyoruz. Göğüs bölü 4 artı 2 yaptığım ölçü. Ben salaş bol bir ölçü olsun istiyorum arkadaşlar. Şöyle göğsümü 30'dan çalışıyorum. Belde 1 santim içeri girme yapıyorum. 29 yapıyorum. Kalçayı da göğüs, bel, kalça. Kalçayı da kumaşımın verdiği kadar şöyle 32 santimden işaretliyorum. Ve düz olarak aşağıya iniyoruz burayı. Bel hattımızı giriyoruz. Şuradan da şöyle çiziyoruz. Kol evimi hemen cetvelimle yerleştiriyorum. Şu şekilde 4 katın birden kol evini çiziyoruz. Öncelikle model boyunu kesiyorum. Kol evini 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Yanlardan da birer santim dikiş payı vererek kesiyoruz. Şimdi gömleğimin arka bedenini kaldırıyorum. Ön bedende yapmam gereken değişiklikleri yapacağım. Omuz başından 1 santim, 1-1,5 santim işaretliyorum. Kol evinden de 1,5 santim içeri giriyorum. Şimdi kol evinden 0 giriyorum.
ön oyuntusunu veriyorum kolumuzun. Omuz içinde ön düşüklüğü yapıyoruz. Yaka açıklığını şu şekilde 10 santimden işaretliyorum. Cetvelimle şöyle düz yerleştirip yakamızı çiziyoruz. Ve yakamızı oyuyoruz. Ön ve arka kesimimiz bitti arkadaşlar. Buralara birer tane çıt atalım yakadan ve alttan. Hatta şu kumaşımızın kenarını çıkartıyoruz. Evet. Şimdi arka ve ön kol evlerini birleştirerek yuvarlak bir şekilde ölçüyoruz arkadaşlar. Sürekli soruyorsunuz kol tepe yüksekliğini nasıl buluyoruz diye. Bakın şimdi bunun kol evi çevrelerini yuvarlak bir şekilde ölçüyoruz. Ve 57 santim geldi. Bu kol çevresini ölçtükten sonra bölü 3 yapıyoruz arkadaşlar. 26 santim. Kumaşımın kol boyunu ölçüyorum. 65 santim. Evet. Şimdi kolumuzu kesiyoruz. Her zamanki gibi önce üstten bir çizgi atıyorum. Kol tepe yüksekliğimiz 19 gelmişti. 2 santim takma payı düşüyorum ve şöyle 17 değil 18 yapıyorum kol tepe yüksekliğini. Şuradan hemen çiziyorum. Kol boyumuzu çiziyoruz. Buraya pazımı yerleştiriyorum. 25 santimden. Kolumuzu pratik kesiyoruz. Çiziyoruz. Kol altını çiziyorum. Ve hemen kesiyorum. Pratik bir şekilde kolumu kesiyorum. Kol tepesine hemen çıtımı atıyorum. Kolumu açıyorum. Ve öndeki oyuntuyu koluma uyguluyorum. 1,5 santimini. Buraya da ön için çıt atıyorum. Kolumuz bedenimize göre büyük gelebilir arkadaşlar. Şuradan hafif büzeceğiz. Büyük gelirse büzgü yaparız. Evet arkadaşlar, şimdi yakamızı keseceğiz. Yaka çevresini ölçüyorum, 2'ye bölüyorum. Benim yaka çevremin 2'ye bölünmüş hali 27. Şu şekilde 4 kat katladım. Burası arka ortası olacak. Şöyle alttan 1 santim dikiş için çiziyorum. Yaka genişliğini istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben şöyle 5 santimden yapıyorum. 5 santim. 5 santim. Şimdi arka ortası sabit kalacak. Ön uçlarından 1 santim yukarıya çıkarıyorum ve buradan sonra 5 santim ayarlıyorum. Şimdi cetvelimle burayı çiziyorum. Şöyle. Şuradan ensemi 9 santimi işaretliyorum ve
Burayı da 1 santim yukarı çıkarıyorum. Enseden şöyle yakanın ucuna doğru yukarı çıkararak çiziyorum. Basit bir yaka yapıyoruz. Şurayı da şöyle yuvarlıyorum. Evet. Şimdi yaka kenarlarına 1 santim dikiş payı vererek yakamızı kesiyoruz. Yakamız 2 adet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yakamızı da kestik. Gömleğimizin önüne bu şekilde tele yapıştırdım ve 2'ye katlayarak ütüledim. Ütülediğim yere önüne overlock çekeceğim. Overlockla temizliyorum. Şimdi öncelikle omuzları dikeceğiz. Öncelikle arkaya alıyorum, makinamı tutturuyorum ve hemen ön bedenlerimi yerleştirerek omuzları dikiyoruz. Yakamızın telasını yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi yakamızın şu şekilde dikimini yapacağız. Bakın, tela yapıştırdığım yeri ben şöyle 1 santimden katlıyorum, pratik olsun diye. Şuradan hemen başlıyoruz yakamızı dikmeye. Tela yapıştırdığım yeri üste koyuyorum. Ucunu tekrar 1 santim katlıyorum. Katlayarak dikiyorum. Şimdi buralara payını azaltacağım, çıtlatacağım. Şurayı 1 santimden şöyle katlayarak ütüleyeceğim. Şimdi bunu bir kenara alalım. Gömleğimizin patını ütülemiştik. Ve şöyle ters çevirerek buradan bir dikiş atıyoruz. Bir santimden dikiş atıyoruz. Bu şekilde gömlek elbise de dikebilirsiniz arkadaşlar. Yakamızı ters çevirip ütüledik. Bandımızı da ütüledik. Şimdi gömleğimi tersinden, patın şöyle yarısından iğneyle tutturuyorum. Yakamızın arka ortasıyla bedenimizin arka ortasını da birbirine tutturuyoruz. Ve aynı şekilde diğer patımızın ortasına tutturarak bu şekilde yerleştiriyoruz ve makinasını çekeceğiz arkadaşlar. Bakın ben tam iğnelemiyorum. Şöyle. Yakamızı katlamıştık zaten. Onun dibinden şu şekilde hemen yakamı dikmeye başlıyorum.
Evet, yakamızı bu şekilde diktik ve tekrar şuradan yakamızı çevireceğiz. Yakamız dikildiğinde ben şöyle olsun istedim, yani açıklık olsun istedim. Çıt atalım. Evet, şimdi yakamızın düz yüzünden dikişini vuruyoruz. Arka ortasına getirerek iğneledik. Burada dikkat etmemiz gereken yakayı döndürmeden, dönük olmayacak şekilde dikmek. Evet, yaka dikişimizi bitiriyoruz. Şimdi yakayı kenarlarından dikebiliriz. Çimasını çekebiliriz. Evet arkadaşlar, yakamızı diktik. Bu şekilde yakamız dikildi. Şimdi kolları takacağım. Yanı kapatıp gömleğimi bitirip geliyorum. Arkadaşlar, evet, burada gömleğimizi. Beğeni ve yorumlar unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.